Semerkant'ın ertesi gününden herkese merhaba. Semerkant'ın ikinci günün sabahında artık Registan'a geldim. Registan'a sizlerle beraber gezeceğim. Daha önceki videolarımı izleyenler olmuştur muhakkak. İzlemeyenler de varsa yukarı kart bırakıyorum. Yukarıdan izleyebilirler. Semerkant'ı, Registan'ı ben detaylı bir şekilde o videolarda da paylaşmıştım. Burada da yine kısaca bahsedeceğim ancak sizi daha önce de söylediğim gibi tarihe boğmayacağım. Haydi şimdi Registan'ı gezmeye başlayalım. Semerkant'ın kalbi sayılan Registan meydanındayız. Orta Asya Türk İslam mimarilerinin en önemli eserleri bu meydanda yer alıyor arkadaşlar. Registan Farsça bir kelimeden geliyor. Kumluk yer anlamına gelmekte. Registan'ı oluşturan 3 tane medrese var. Dilerseniz gelin şimdi size o medreseleri ve medreselerde kimler eğitim almış hızlıca bunlardan bahsedeyim. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz medrese Ulubey Medresesi. 1417 ile 1420 yıllarında inşa edildi. Adından da anlaşıldığı üzere ünlü astronom Ulubey aynı zamanda Emir Timur İmparatorluğu'nun torunu 3. Emir Timur İmparatorluğu'nun 3. hükümdarı olan Ulubey tarafından yaptırılmıştır. Cephesindeki yıldız motifleri yukarıda görüyorsunuz. Bakın o yıldız motifleri o dönemde bulunan astronomiye verilen önemi ve matematik eğitimine simgeliyor. 15. yüzyılda İslam dünyasının en önemli bilim merkezlerinden birisi yapıyor burayı. Biraz rüzgar var, umarım sesim iyi geliyordur. Diğer medreseye dönecek olursak Şirdor Medresesi. İsmini nereden alıyor? İsmini yukarıda sağda ve solda görmüş olduğunuz aslanlardan alıyor. Şirdor aslanlı medrese anlamına geliyor. Ulubey Medresesi'nin tam karşısında yer alıyor. İsmini taş kapısı üzerinde aslan veya kaplan güneş figürlerinden alıyor. Burada aslında önemli olan bir detay daha var. İslam sanatında canlı figürler hiç kullanılmıyordu ta ki bu medrese yapılana kadar. Bakın orada bir insan yüzünü anımsatan bir güneşvari bir şey var. Bundan dolayı da ilk İslam'ın nadir örneklerinden birisi sayılıyor. Son olarak da şu an tam karşıda görünen Tillakari Medresesi. Tillakari Medresesi isminden de anlaşıldığı üzere altın kaplamalı medrese olarak geçiyor. Meydanın en genç medresesi diyebiliriz. Yani sırayla dersek soldaki Ulubey Medresesi meydanın ilk medresesi, sağdaki ikinci medrese ve şu an ekranda gördüğünüz medrese de üçüncü medresesi. Meydanın merkezinde diğer ikisinin arasında bulunuyor. Sadece bir okul değil, aynı zamanda şehrin ana camisi olarak tasarlanmış. İç kısmında kubbe ve duvarlar yoğun bir şekilde altın varak işçiliğiyle kaplı. Bu da Semerkant'ın o dönemdeki zenginliğini temsil ediyor. Neden önemli burası? Semerkant mavisi olarak bilinen o meşhur çini ve mozaik işçiliğinin zirvesi, sembolik değer olarak da sadece bir mimari topluluk değil, aynı zamanda İpek yolunun kültürel ve ticari kavşak noktasını temsil ediyor. Son olarak burada bahsedeceğim bir detay daha var. Bu detay tabii ki daha önemli. Ulubey Medresesi'nde sizlerin de tanıyacağı çok önemli İslam alimleri yetişmiştir. Başta sayacak olursak Ali Kuşçu, buranın hem mezunu hem de hocasıdır. Semerkant'ta doğmuş, Ulubey'in dizinin dibinde yetişmiş bir kişidir. Ulubey'in vefatından sonra ise Semerkant'tan ayrılıp Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelmiş, Ayasofya Medresesi'nde müderris olmuş ve Osmanlı'da astronomi ve matematik eğitimi vermiştir. Gıyasettin Cemsit el-Kaşi, bu ismi zaten tanıyorsunuzdur. Pi sayısının 16 ondalık basamağa kadar doğru hesaplanması ve ondalık kesirlerin kullanımı sistematik hale getiren kişidir ve yine burada eğitim almıştır. Kadızade Rumi, aslen Bursalı olan bu alim bilim öğrenmek için Semerkant'a gelmiş. Ulubey Medresesi'nin ilk baş müderrisi, yani günümüzde rektörü olmuştur. Ulubey'e de hocalık yapmıştır aynı zamanda. Dördüncü söyleyeceğimiz kişi olarak da Ulubey, yani burayı yaptıran kişi, aynı zamanda da hükümdarı. Medreseden başka kurduğu bir de rasathanesi ile meşhurdur. Zici Ulubey Yıldız Kataloğu eserini hazırlamıştır. Gökyüzü haritalarını o dönem için imkansız bir hassasiyetle çizmiştir. Özetle arkadaşlar, şu anda bulunduğum meydanda zamanının Oxford'unu, Cambridge'ini, Harvard'ını görüyorsunuz. Yani bu medreseler 15. 16. 17. yüzyılda gerçekten Orta Asya'nın ve dünyanın ilim merkeziydi. Günümüzde Oxford neyse, Harvard neyse, bunlar da zamanının Oxford'u, Harvard'ıydı. Neyse, biz içerilere gezmeye devam edelim. İlginç bir şey görürsem zaten size göstereceğim. Ulubey Medresesi'nin içerisine girdik arkadaşlar. Burada bir güneş saati var bakın. Şu an saat 14.02. Bakın gölgenin düştüğü yer 2'yi gösteriyor. Ve düzgün bir şekilde çalışıyor.
Medresenin içerisindeyiz. İçinde diğer medreselerde olduğu gibi hediyelik eşya dükkanı çok. Şu küçük hediyelik eşya dükkanlarının olduğu yerde işte zamanında eğitimler veriliyordu. Çok zamanımız olmadığı için biz Siyop Pazar'a doğru yürüyoruz. Bibi Hanım Camii'nin önünden hemen Siyop Pazar'ın girişine gidebilirsiniz. Semerkant'taki en meşhur halk pazarı burası. Geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Yol üstünde de böyle seyyar satıcılar var. Ben burada piyale fiyatını soracağım. Bakalım uyguna piyale bulabilecek miyiz? Bibi Hanım'ı şöyle yan taraftan gösterecek olursam. Pazara girdik arkadaşlar. Girer girmez şöyle şark şekerlikleri, şirinlikleri denilen bölüme girdik. Burada doğu şekerleri anlamına geliyor. Bakın şunlar. Burada geldiğimizde çayın yanına veriyorlar. Çaya atılan şeker bunlar. Ve bin bir envai çeşit şekerleri de burada görebiliyorsunuz. Semerkant ekmekleri de kiloyla satılıyormuş. En küçük ekmek 15.000 somdan başlıyor. 3 ay kadar da dayanabiliyor diyor. Şunlar da baharatlar. Dağ çayı yazıyor üstünde. Türkçe biliyor musun Asıl? Hayır. Özbekçe de yapıştırın ya, sıkıntı yok. Çaynak ve piyale bakacağım. Çaynak ve piyale. Çaynak yok mu? Çaylık yok mu çaylık? Çaylık da var. Piyaleler ne kadar? Kança son? Piyaleler 25.000'den başlanırdı. Bunlar 250 porselen mi? geçe sağ. Porselen mi bunlar? Değil mi? Porselen mi, seramik mi bunlar? Seramik. Ha, seramik. Seramik. Bu kaçası o? Bu Dutch style. Bu 150.000 son. 150.000 son. Oo, sen de gittin en pahalısını beğendin. İndirim bilen 100.000 olur. Bu station. Bunda şagırt işi de var. Bu 25.000 son. He. Bu şagırt işi. Şu? Aí по 150 за 100 можно. 110. 110.000 son. Biz hep ağırları beğeniyoruz herhalde. Biz alsak bunlardan alalım. Biz ağırları beğeniyoruz. Anladığım kadarıyla. Bunun çayniği ne kadar? Bunda çaynağı. He, onun çayniği ne kadar? Bunda çaynağı 750.000. İndirim bilen 600.000. Çaynik. Çaynak. Bunlar station. Bonu. Usta bonu. El yapımı bunlar da. El O yapımı. yüzden. Bunlar el yapımı. Bunlar o teknik var. Bir de teknik. Prosta ştam. Baskı olanlar da bundan yok mu? Baksana. Bunda renk, başka renkleri de var. Biz hep usta işini beğeniyoruz herhalde. Hep pahalı yani sorduklarımız. 600.000 son ortalama 50 euro falan yapıyor. Öyle düşünün. Yani bir çaynik 600.000 son 50 euro. Ama işçiliği dokununca anlıyorsunuz zaten. Usta işi mi olup olmadığını dokununca anlıyorsunuz. Arkadaşlar Semerkant'ın akşamından aynı zamanda Registan'ın ışıklandırılmış halinden herkese tekrardan merhaba. Işık şovunu da gösterdikten sonra bu videoyu kapatacağız. Akşam Registan ışıklandırılmış halde bu şekilde görünüyor. Birazdan ışık şovu başlayacak diye umuyorum. Normalde internette saat 8'de yazıyor. Saat 8'i geçiyor şu an ama hala başlamadı. Etkinlik hala başlamadı. Yapay zekaya sordum ben de. Mayıs ayı içerisinde olduğun için diyor 15-20 dakika diyor geç başlayabilir diyor. Hava kararması diyor biraz daha geç olduğundan diyor. Ama lazer show diyor standart saat 9'da başlıyor diyor. Bir 4 dakikaya başlamasını umuyorum. Şu an 16 geçiyor. Yaklaşık 2 saattir oturuyoruz. Hala başlamadı. Saat 9'da lazer gösterisi varmış. Şöyle arkayı göstereyim. Tribünler tıklım tıklım. Yani bu kadar insan saatlerdir bekliyor. Ama bunlar bir türlü başlatmak bilmedi. Tam kapatacaktık. Şansınıza başladı.
videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın.